Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bu kanalda sadece bir tepki videosu değil, bir hikayenin içerisine giriyoruz. Yeni bir seri başlatıyorum arkadaşlar. Serimizin ismi Kim Bu olacak. Kim Bu serisinde tepki vermiş olduğumuz, izlediğimiz ve hayran kaldığımız o müzisyenlerin artık sadece sahnedeki performanslarıyla değil, tüm hikayeleriyle ele alacağımız bir bölüm olacak. Bugüne kadar onları dediğim gibi güçlü sahne performanslarıyla ve bazen de sahne arkası özellikle pazar günleri çarpmış olduğumuz Karma video serisindeki sahne arkası görüntüleri ve tur gezileri ile ilgili belgesellerde gördüğümüz şekilde tanıdık. Ama asıl soru şu, sahnede gördüğümüz o inanılmaz performansların arkasında ne var? Bu bölümde dediğim gibi bu seride onu ele alacağız. O hız, güç, kusursuzluk bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Bu seride dediğim gibi, müzisyenle sadece müzik dinlemeyeceğiz. Detaylara ineceğiz, analiz yapacağız ve müzisyenleri gerçekten tanıyacağız diyebilirim. Nasıl bu seviyeye geldiler, nelerden geçtiler ve, onları bu kadar özel kılan şey ne? Hepsini birlikte keşfedeceğimiz bir seri olacak bu. İlk bölümde gerçekten özel bir isimle başlayacağım. Sahnedeki enerjisiyle şarkıyı sürekli ileriye taşıyan, adeta bir tempo makinesi, Bandmate'in davulcusu Akane Hirose ile başlayacağız arkadaşlar. Ve, bu seviyeye gelmek ne demek? Bu kadar sert çalarken bu kadar temiz kalmak nasıl mümkün? Bu teknik, bu güç ve, sahne hakimiyeti nereden geliyor? Sadece iyi bir davulcu mu yoksa arkasında çok derin bir hikâyesi mi var? Bütün bunlara cevap arayacağımız bir, seri olacak bu. Belgesel tadında böyle bir içerik hazırladığı için Ohrange'e teşekkür ediyorum. Onun videosundan faydalanacağız ve kendi yorumlarımızı katacağız. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin başlayalım. Kulaklık takmayacağım bu sefer. Videoyu izleyerek devam edeceğiz. Dediğim gibi çaylarınızı kahvelerinizi kapın gelin uzun bir video olacak. Hep birlikte keşfetmeye başlayalım. Şuradan açalım şimdi. Evet başlayalım. Hakikaten Japonca öyle mi yazılıyormuş? Welcome to Hyogo Prefecture, located in the Kansai region of Japan, neighboring Kyoto Prefecture and situated Güzel yazmış. very close to Osaka. Çok şanslısın Hakane. Its capital is known for its cosmopolitan atmosphere, Kobe beef, and scenic En harbor. sevdiği şey. This is where Akane was born on December 14th. Çocukluğuna bakın. Akane This is çocukluğuna where bakın. Akane was born. Yüzü hiç değişmemiş gibi sanki. Sadece büyümüş. 14 Aralık'ta burada On doğmuş. December 14th. She lived with her mother, her stepfather, and for a short period, Çok her güzel bir aşk. stepbrother, who Gece is görüntüsü 11 çok years güzelmiş. older. During her early years, Akane was Evet burada bir annesi, üvey babası ve kısa bir süre için kendisinden 11 yaş büyük üvey erkek kardeşiyle birlikte yaşamış Akane. who is 11 years older. During her early years, Akane was very unsociable and often did whatever she wanted, such as leaving kindergarten to go Anaokulundan ayrılıp eve gidermiş ve diğer çocuklarla aktiviteye katılmayı reddedermiş. home or Şaşırmadım. refusing to participate in games and activities with other children. As she likes to say with a laugh, she was a real problem. Kendisi de gülerek söylediği gibi tam sorunlu bir çocukluğu varmış. Note that in Japan, children go to school and come back home on their own from around 6 years old. Parents usually take their kids to kindergarten or nursery schools before that age, which makes Akane's behavior particularly unusual and amusing. Doğru. Over the years, Akane became increasingly friendly and realized that talking to others wasn't so bad after all. During her school years, she loved home economics and art, but disliked studying and wasn't good at physical activities. Akane was a child who wanted to try everything. Bir saniye. Activities. Şurayı delmiş zannettim ya ben. Pardon özür dilerim. Devam edelim. Akane was a child who wanted to try everything, often inspired by her passion for manga.
Akane her şeyi denemek isteyen bir çocuktu. Bu isteği genellikle manga tutkusundan kaynaklanıyordu. Ancak motivasyon eksikliği nedeniyle sonunda her şeyden vazgeçiyordu. Tipik aslında bugünkü gençlik, çocukluk da öyle. Tipik motivasyon eksikliği varmış Akane'de de, evet. but she would eventually stop due to lack of motivation. The one activity that stayed with her through the years was music. Evet. Akane Önemli olan da bu. Çocukları hep böyle bir koşuşturmanın içerisine sokuyoruz da aslında o çocuğun başarılı olduğu şeyi tespit edip onda ilerlemesini sağlamak en iyisi. Akane de zaten onu keşfetmiş. Bakın her şey değişmiş ama The one activity that yıllar geçmesine rağmen diyor onunla birlikte kalan tek aktivite müzikti. Ondan vazgeçmemiş. stayed with her through the years Güzel. İyi ki de vazgeçmemiş. Akane learned piano in kindergarten and also played trombone. 5 yıl trombon çalmış ve anaokulunda da piyano öğrenmeye başlamış. Vay, bunu bilmiyordum. Even though she stopped playing piano a long time ago, Çalıyor şu an. this talent has never left her. Çok iyi. Gayet çalıyor. Şunu tanıyor muyuz? Bu bir tanıdık biri mi? Yok ama bir saniye. Org çaldığı dönemde bunu tanıdığımız biri olması imkansız sanki. Hocası sanırım. Güzel de çalıyor. ドラムを始めたのは高校2年生の頃で、 11. sınıfta davul çalmaya başladım. Hani derler ya çocukluktan beri mi çalıyorsun? Ne kadar güzel. Çocukluktan beri çalmıyor. Sonradan öğrenmiş. ずっと吹奏楽部を高校2年生までやっていて、その時はトロンボーンやっていたんですよ。 Bando で、吹奏 takımındaymış. 楽部内でドラムの子と仲良かったので、ドラムを遊びで触らせてもらう機会があって、パーカッション楽しいっ Evet, iyi ki de bunu keşfetmişsin kendinde. Ne diyor? Vurmalı çalgılar çok eğlenceli. Davul çalmaktan keyif て aldım. いう感じで遊んでました。そこからだんだん高校生の時にロックフェスやバンドにはまりだして、やっぱドラムやりたいっていう欲が出てきて、吹奏楽部を辞めて Davul çalma isteği duymuş uzun süre. Lisedeyken rock festivallerine ve gruplarına yavaş yavaş ilgi duymaya başlamış ve davul çalma isteği duymuş. Bu yüzden konser gruplarından ayrılıp popüler müzik kulübüne 軽音 katılmış. 楽部に入ったんですよ。でも軽音楽部に入ったらギターがやりたくなっちゃっ Ancak て、 popüler 初めはギ müzik ターをやってた kulübüne んですよ。 girdiğimde gitar çalma isteği でも duydum. 全然うまくならなくて、上達しないのでやる気がなくなってきた時に、ドラムも触ってみようかなと思ってやってみたら、 Bakın. Hiç ilerleme kaydedemiyordum. Gitar çalma isteği duymuş. Onunla hiç ilerleme kaydedemiyordum demiş ve gelişme göstermediğim için motivasyonumu kaybetmeye başladım. Bu yüzden davulları denedim ve 8. nota ritmini hemen çalmaya başladım. Harika. Direkt 8. nota. いきなり8ビートが叩けてあれ私にはドラムが Başlangıçta bu davul bana uygundur diye düşündüm ama oradan itibaren oldukça hızlı bir şekilde いいか gelişti. もって思ってやりだしたら、そこから上達していくのが結構早かったんです。それをきっかけにドラムやりたいっていうのが自分の中 Evet, iyi ki bu kararı vermişsin. Diyor ki davul çaldıktan sonra evet ben davul çalacağım diye karar verdim. で始ま Harika. って、 İyi ki de o マ kararı キシム vermişsin. ザホルモンの音楽に出 Maximum'du Hormon ve Naosa'nın davul performanslarını ilk dinlediğimde tamamen erkeklerden oluşan bir grup 会って olduklarını düşündüm. ドラム dedi. のナオさんの音を初めて聞いた時に、私ホルモンって全員男性バンドだと思ってたんですよ。ドラムが女の人だったこ Sonra とにめち davulcunun ゃくちゃ aslında 衝 bir 撃 kadın を受けて、 olduğunu öğrenince çok 女の人 şaşırdım. でも Bu こんな kadın ド böyle ラム davul が叩 çalabilir. けるんだって。女性ドラマーっ Olabilir tabii て ki. 可愛らしいとか音が柔らかいじゃないですけど、その頃そんなハード系のイメージを持ってなかったん Diyor ki o zamanlar kadın davulcular için sert müzik diye bir imajım yoktu. Aksine onları sevimli ve yumuşak buluyordum. ナオさんの音を聞いた時に、もう女性とか男性とか Yani diyor onun davul çalmasını duyduğumda bana artık erkek ya da kadın olmanın önemi yok. Bir kadınla davul çalabilir diye kanıtladı diyor ve o zamandan 関 beri 係ないんだな、女性でもここまでできるんだっていうのを証明してくれた人物だなって。そこから自分もこういうドラマーになりたいと思ったんです。 男性だから女性だからっていう偏見、壁を壊したい。 Evet, çok güzel bir nokta. Erkek olduğu için veya
kadın olduğu için gibi ön yargıları ve duvarları yıkmak で istiyorum. す Harika. 別に女性だからこういうドラムじゃなきゃダメ Kadın bir davulcu şöyle çalmalı veya erkek bir davulcu sert şarkılar çalmalı gibi düşüncenin doğru olmadığını ifade 男 etmek 性だから istiyorum. ハードな楽曲 Harikasın. とかそういうの関係ないんだよっていうのを伝えていけたらなとは思っています Many musicians start young and stick with the same instrument for years. Evet. Akane, however, discovered her passion for drums very late. Evet, doğru. Geç keşfettiği için ustalıkla çalması daha zor olmuştur ama olmuş. Making it more Harika olmuş hem challenging de. for her to master the instrument. She started to learn drums by herself, practicing songs from bands she enjoyed, Kendi kendine davul çalmayı öğrenmeye başladı ve Elle Garden ve Bump of Chicken gibi sevdiği grupların şarkılarını such çalıştı. as El Garden and Bu arada bu beyaz oda görüntüsü harika. Ne demek istediğimi bilenler var by aranızda. herself, practicing songs from bands she enjoyed, such as El Garden and Bump of Chicken. As she didn't own Erkek a drum gruplarında mı çalmış? Akane could only practice once a week at the school club, where she would go alone to enjoy playing drums. Akane'nin davul seti olmadığı için sadece bir kez okul kulübünde tek başına davul çalmanın keyfini çıkararak pratik yapabiliyordu. Yeter ki yapmak isteyin arkadaşlar. Hani yeter ki isteyin. Her şey bak imkan yok. Şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Hikaye hepsi onların. İmkanı yokmuş. Haftada sadece bir kez okul kulübünde tek başına davul çalabiliyormuş. Pratik yapabiliyormuş ve geldiği pozisyona bak. Her first purchase was a double pedal kit that she quickly gave up on Çift pedallı after bir realizing set it would satın aldı. require extensive practice to master. Nonetheless, Akane was fully committed to learning the drums and improving her skills. But before starting her musical journey, Akane had other aspirations, far from sitting behind a drum kit. なんか可愛がってて結構みんな懐い Ya てくれて pandemi dönemi mi? Niye hareket etmiyorlar? Video değil sanırım. Bütün çocuklarla ilgilendim ve beni sevdikleri için çok mutlu oldum. Bu yüzden o zamandan beri anaokulu öğretmeni olmak の istiyordum. が嬉しくてでそっからもうずーっと保育士さんになり Lisedeyken anaokulu öğretmenliği kursuna gitmeyi ね、高 planlıyordum. 校も保育の学校行こうとしてたりとかはしてたんだけど、なんか Ama fark ettim ki davul 気づいたら çalıyoruz. ドラムやってた。 Fark ettim ki davul evet çok güzel çalıyorsun. そうだね。どういうでことと Neydi po ne fark ettin どう dostum? 気づいたらだとそう高校3年生の時に Lise 3. sınıftayken birden kuaför olmak istedim. 急に美容師になりたくて、で美容 Fark ettiniz mi? İstediği şeyler o kadar birbirine aslında alakasız şeyler ki hani mesela bir enstrümandan diğer enstrümana geçersiniz falan bu evet anlaşılabilir ama işte anaokulu öğretmenliği, kuaför, e, davul çok bağlantı kuramadım açıkçası. Güzellik salonu. でバイトさせてもらったりしたんだけど、そこ謎の1年間だけは美容師になりたいと思ったけど、それ以外はもうずっと保育士一本で考えてた。すごい謎の1年間って面白い。うん謎の1年間は美容師謎の1になりたかっ年間だったねた。そう。ずっと保育士です。 By the end of the school year, she gathered some friends of hers from her old Tanıdığımız grup mu? Değil. Değil mi? Kimseyi tanımıyoruz burada. band days to do a graduation live performance as a copy Okul yılının sonuna doğru eski senfoni orkestrası günlerinden bazı arkadaşlarını bir araya getirerek Japon enstrümantal müzik grubu Pez'i taklit eden bir mezuniyet canlı of the performansı Japanese düzenlemiş. instrumental band Hmm. Pez. In the summer of her third and final year of senior high school, Akane decided to abandon her aspirations of becoming a hairdresser and chose to enroll in a music Miyako kimdi bu? Özür dilerim. aspirations of becoming a hairdresser Değilmiş. Şunu Miyako zannettim ya. Bir anda gözüme çarptı. and chose to enroll in a music school. Sete bak. Against the will of her teacher, but with the support of her parents, she went to Shibuya'daki Tokyo Müzik Okulu'nda 2 yıl eğitim gördü diyor. the Tokyo School of Music in Shibuya for 2 Evet. Ritim duvarının bekçileri. years to follow her passion.
She Ne was kadar gençlermiş o surrounded zaman, by değil mi? talented students who had been playing drums for many years and aspired to become professional musicians. In her class, Akane learned to play songs by ear and how to effectively work on creating a cover. Even though Evet, burası kritik. Akane dersindeki şarkıları kulaktan çalmayı ve etkili bir şekilde cover şarkıları hazırlamayı songs öğrendi. by ear and how to effectively work on creating a cover. Even though she was just a beginner in her class, she worked Sınıfında yeni olmasına rağmen diğer öğrencilere yetişmek için çok çalıştı ve her gün pratik yaptı. diligently and practiced every day to catch up with the other students. At the end of 2009, Akane joined a band called 2009 yılının sonunda Akane 4 üst sınıf öğrencisiyle birlikte Zeta adında bir gruba katıldı. Zata with 4 upperclassmen. Dur, bunu not alayım da ben neyse buna ben not alayım, ayrıca bakalım bu gruba, olur mu? She was the only woman in the band, and she realized O gruptaki that tek many of the kadındı. female students at her school had dropped out and weren't serious about pursuing Bakın, vizyon böyle bir şey işte. O gruptaki tek kadındı ve okuldaki birçok kız öğrencinin okulu bıraktığını ve müziği bir kariyer olarak sürdürme konusunda ciddi olmadıklarını fark etmiş. Ve ne yapmış? Onu music as a görelim. career. Zata was Akane's first O zamanlar acemi bir davulcu olan Akane için ilk anlamlı deneyim olmuş. meaningful Akane için, experience evet. for the beginner drummer she was at the time. カメレオン兄貴からの言葉にうるっとしてステージ Cornelio'nun sözlerinden çok etkilendim ve sahnede durup çalabiliyor olmam da beni daha da duygulandırdı. Davul çalarken gözyaşlarıma 立って hakim 演奏が olamadım. できてることに対してうるっとして Hissetmek böyle bir şey しまいには çünkü. ドラム叩きながら泣きました。本当に感動しました。あんな感動できるライブができて幸せでした。このメンバー5人だからこそのライブだったと思います。私はザッタに入ってまだ半年でまだまだ未熟ですけど、ザッタでよかったと心から思いました。私も小さい頃からテニスやダンスやらいろいろと習い事してましたが、全部中途半端に終わってしまい、 Tenis, dans gibi çeşitli dersler aldım ama hepsini yarıda bıraktım. Gerçekten motivasyon eksikliği varmış Akane'de ama ne diyor? Uzun bir süre piyano, trombon ve diğer müzikle ilgili şeylerle ilgilendim ve son zamanlarda davul çalmak için gerçekten çok çalıştım. Ne zaman? 8. ayın 19'u 2010 yılında Zeta grubundayken bunları söylemiş sanırım röportajlarda. ピアノとかトロンボーンや音楽関係は割と長続きしたんですけど、ドラムだけは本気で頑張って続けてます。私多趣味だったから長続きしない性格だけど、ドラムだけはなんか違うな。最初は趣味感覚で始めたものだったんですけれど、いつの間にか本気になって、いつの間にか音楽の専門学校に入ってドラム習ってっ İyi ki de て、 öğrenmişsin. いつの間にかザッタ入って、恵まれてるな。人や環境や全てにおいて恵まれています。本当に感謝です。応援してくれて支えてくれている人がいる限り本気で頑張っていきます。なのでこれからもザッ Destekliyoruz seni. タをよろしくお願いします。自慢の大好きなバンドです。 Zata released a 5-track demo called Sounds in January 2011. Hatta 2011 yılında Sounds isimli 5 parçalık bir demo yayınladı ve Akane grubun dağıldığı 2012'ye kadar grupta kalmış. And Akane remained in the band until January 28th, 2012, when they disbanded. She performed with Zata for a one-night reunion on November 6th, 2013. After her graduation, Akane looked for work and was hired as a Mezuniyetinden sonra iş arayan Akane, Yokohama'da her gün canlı müzik dinleyebileceği bir barda garson olarak işe alınmış. waitress in a music bar in Yokohama, where she could enjoy live music every day. When she mentioned to the bar manager that she played drums, Akane bar müdürüne davul çaldığını söylediğinde mekanın müzik grubunun seçmelerine katılma fırsatı buldu. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani kafaya koyduğu şeyi gerçekten başarmış. Bravo. Akane was given the opportunity to audition for Kesin the house seçilmiştir. band. She performed Deep Purple's Highway Star, embracing Deep the Purple idea Highway of Star playing şarkısını rock songs. seslendirmiş. Akane was immediately hired to play drums and received
Hemen davulcu olarak işe alındı ve müzisyen olarak ilk ödemesini Made her aldı. first payment as a musician. Çok iyi. From that day onward, every day became an opportunity for her to train and improve. This marked Akane's first step towards Görüyor musunuz? Profesyonellik böyle bir şey. Önünde küçük bir set var ama çalıyor. becoming a professional musician. Hanami ve bandmate. At the time, while still learning drums at the Tokyo Music School, Akane played at a joint concert and met a young support guitarist Yüzüne bakın ya. Çok komik. Hanami de evet çok genç halleri bunlar. Gitaristiyle from tanıştı. another Evet. band. Just like Akane, she started playing piano Genç at yaşta a very piyano young çalmaya age başladı ve and lise found her yıllarında instrument during her high enstrümanını school buldu. years. Her name was Konami. Çok özür dilerim, bir atladığımız bölüm oldu orada. Gelecekteki bir müzik grubu kurmaktan bile bahsettiler ancak bu fikre tam olarak karar vermediler. Band together in the future without fully committing to this idea. Until Ta ki Kanami'nin yeni kurulan bir gruba katılmak için seçmeleri geçtiği o özel güne kadar. to join Büyük bir ihtimal bu kısmı da Kanami'yi izleyeceğimiz Kim O, Kim Bu serisindeki videoda göreceğiz gibime geliyor. a newly created band. At that time, Akane was performing at a music bar in Yokohama, but wasn't part of the band. She quickly realized she wasn't suited for supporting roles Yardımcı rollerin kendisine uygun olmadığını kısa sürede fark etti ve kendi grubunu kurmak istedi. and wanted to form her own band. It was perfect timing for Konami, who immediately reached out to her friend right after the audition. かなみがものすごく申し訳なさそうに話し始めたのを覚えています。プラチナムパスポート Akane, Platinum Pasaport Ajansı'nı 事 tanıyorum. 務所、あかねちゃん知ってるみたいな感じで、私も事務所の名前は知っていたから、す Ajansı'nı bunu ごい biliyordum. じゃん O って言 yüzden ったんで harika す diye けど、 yanıtladım. その後、でもね、 Ama ondan ガールズ sonra バンドでと言われて悩みました。 tamamen kızlardan oluşan 私 bir grup. ガールズバンドは絶対にやりたくなかったんです。 Evet, kritik noktalar var. ました。 Oralara gelelim. 私、 Kesinlikle tamamen kızlardan oluşan bir müzik grubunun parçası olmak istemedim diyor. Çok ilginç. ガールズバンドは絶対にやりたくなかったんです。 Kendini か kanıtlam. なみか Evet. らバンドメイドの話をもらったのがちょうど横浜のレストランが閉店してしまうことになったタイミングで、これからどうしようかなと考え Restoranın tamamen kapandığını ve ne yapacağımı düşünmeye başladığım bir dönemde Kanami Akane'ye た日でもあっ ulaşmış. たんです。だからかなみがいるならいいかなって答えました。 Evet, o da Kanami orada olacaksa sorun olmaz demiş. Çünkü aralarındaki bağ yıllar içerisinde çok güvene dayalı çok güzel bir bağ oluşmuş büyük ihtimalle. かなみがありがとう、そしてごめん、 Teşekkür ederim ve özür dilerim. Gördüğünüz gibi hizmetçi kıyafetleri giyeceğiz. あのね、衣装がメイド服なんだと。かなみは私の好みを知っているから、 Neler そうや hoşlandığımı って話を hoşlanmadığımı 小出し biliyordu. にす Bu るんで yüzden す。 benimle konuşurken At ayrıntıları first, azar azar. Akane Çok iyi ya. Kanami diyor benim nelerden hoşlandığımı ve hoşlanmadığımı biliyordu. Bu yüzden benimle konuşurken ayrıntıları azar azar ortaya koyuyor. 知っているからそうやって話を小出しにするんです。 at first Hepsini birden söylerse Akane'nin kabul etmeyeceğini düşünüyordu demek ki. Bizim dahi Kanami ne yapmış? Parça parça anlatmış süreci. Güzel. Akane wasn't sure about joining an Kadınlardan oluşan bir gruba katılmaktan ve hizmetçi kıyafeti giymek zorunda kalmaktan emin değildi Kanami diyor. all-female band and having to wear a maid outfit. Ama işin içerisinde Kanami senses Kanami var some ya. demos that she found really cool, and the contrast between the cute outfit Evet, Kanami ona gerçekten çok beğendiği bazı demo kayıtları gönderdi ve sevimli kıyafet ile bu müzik türü arasındaki zıtlık. Hani ben bazı videolarda diyorum ya Gapmo etkisi. İşte o zıtlık. Görüntü ve yapılan iş konusunun zıtlığını belirtiyorum bazen Gapmo diye. İşte bu bakın. O zaman Akane de böyle and düşünmüş. this type of music attracted Akane. She felt her reluctance fade away as her motivation grew Evet, stronger. motivasyon arttıkça tepki Finally, azalmış.
driven by her aspiration to develop as a professional musician and her Sonunda profesyonel müzisyen olarak gelişme arzusu ve Kanami'ye olan güveniyle motive olan Akane seçimleri geçerek Bandmate'e katılan ikinci üye olmuş. trust in Konami. Akane passed the audition and became the second member to join Bandmate. Bu görüntüyü, bu kısmı unutamıyorum. Parçalayacak neredeyse seti, görüyor musunuz? Şeyler de durmuşlar burada. Saiki vesaire de yanında durmuş. Bakın şurada Miku, Kanami. Çok keyif alıyor çalarken ve bunu direktmen dinleyiciye net bir şekilde geçiriyor. Çok güzel çalıyor. Evet. Yeni zorluklar. This was just the beginning for Bu Akane için sadece bir başlangıçtı. Özellikle çift pedallar kullanarak hızlı tempolu şarkılar konusunda daha çok şey öğrenmesi who still gerekiyordu. had a lot to learn, especially for fast-paced songs Çünkü Kanami'ye uyması lazım. Çünkü Kanami'nin yapmış olduğu hıza uyması lazım. O yüzden çok şey öğrenmesi using gerekiyordu. double pedals. Thrill was her first challenge with the use of this technique. Bu ilk denemesiymiş onun. Köydeki performansı. İlginç. Bunu bilmiyordum. Bir saniye durur musunuz? Yok, tamam. Even though it was a painful experience for Akane, everyone loved when double pedals were added into a song, which led to more and more parts for Akane to practice during the recording of new songs. Since 2016, Konami is the composer of almost Evet, işte bunu söylüyorum. Neredeyse tüm şarkılarının bestecisidir ve iki şeyden hoşlanır. Hızlı tempolu şarkılar ve grup arkadaşlarını zorlamak. and there Söylemeye are two çalıştığım şey things buydu. that she likes: fast-paced songs and challenging her bandmates. This was a problem for Akane, who struggled to play the double pedal Bu durum yeterince pratik yapmadığı için çift pedalları 130 BPM'in üzerinde çalmakta zorlanan Akane için bir sorun teşkil ediyordu. over 130 beats a Konami'nin bu minute davranışı. due to her lack of practice. After Thrill, the members committed to writing more hard rock songs. So, Akane needed to be able to Tabii keep ki, up with yani. Konami's compositions. Akane thought of using muscle memory to train her legs and improve Evet. Juno videosunda da söylemiştim bunu. Juno videosunda da söylemiştim. Akane'de büyük ihtimal Bandmate'de de Haruna'da da söylemişimdir. Mükemmel bir, yani onlara çok ayrıca saygı duyuyorum, bateristlere. Mükemmel bir kas hafızası var onların. Ve bu yaptıkları işlerde, bakın burada diyor ki Akane daha hızlı oynamak amacıyla bacaklarını çalıştırmak ve hareketlerini geliştirmek için kas hafızasını kullanmayı düşündü. Evet, ben eski videolarıma bakın, kaç sefer söylemişimdir. her movements. Bateride çok önemli To olduğunu play düşünüyorum ben fast. kas hafızasının. She tried to move her legs whenever and wherever she could, as if she were playing on double pedals, so her legs doğru. would remember these movements. Akane is not the type to refuse a challenge or admit that she can't keep up, so she kept training hard and Akane bir meydan okumayı reddeden ve ayak uydurmayacağını kabul eden biri değil. Bu yüzden sıkı çalışmaya devam etti ve bugün bile hızını ve sabit oranını geliştirmeye devam ediyor. continues to improve her Kesinlikle. speed and accuracy even today. 成長を感じられたこともあってチャレンジ精神もより強くなったんです。それにみんなが自分のパートを難しくしていっている分私も自分に試練を与えようと思ってだから逃げなかったという Evet, hepsi diyor kendi rollerini gittikçe zorlaştırıyordu. Bu yüzden kendime bir meydan okuma vermek istedim. Böylece kaçmadığım gibi bir başarı duygusu yaşayabileyim. 成果もありますね。 Hedefe bakar mısınız? こうしてメンバー内で刺激をし合えているのはとても良いこ Birbirimize と bu だと şekilde 思うんで ilham す。 vermemiz harika On bence. Evet. December 4th, 2015, at the Shinjuku Club Science, Akane was replaced 2015'te
Science kulübünde Akane tek bir performans için erkek bir davulcuyla değiştirildi. By a male drummer for just one performance. The Neden? reason was that Akane suffered Bunun from sebebi a back Akane'nin o injury at sırada his sırtından time and sakatlanmış wasn't olması able ve to davul play drums, even though she çalamamasıydı. came to the show Yine de grup disguised arkadaşlarını as a staff desteklemek. member. Görüyor musun? Kendisi çalamıyor ama grubu desteklemek için arkadaşlarını personel kılığına girerek gösteriye gelmiş. To support her Harika. bandmates. 2 months later, she tweeted a photo of 2 ay herself sonra holding dünyanın dört bir numerous yanından hayranların yazdığı mesajlarla birlikte çok sayıda davul tokmağı tutarken çekilmiş bir fotoğrafını Twitter'da paylaştı. drumsticks with messages written by fans from all over the world. Since this event, Akane has mentioned in İşte various röportajlarda interviews vücut that she bakımı visits masajı an için bir osteopath for body maintenance and osteopata massages. disiplinini belirledi. In 2020, when COVID struck, the members had to adapt their way of working to Evet, çok sıkıntılı bir süreçti bu arada. 2020'de diyor Covid salgını baş gösterdiğinde üyeler yeni şarkılar yaratmak için çalışma yöntemlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Çünkü yüz yüze görüşüp prova ve kayıt yapamıyorlar. create new songs, as they were unable to meet in person to rehearse and record. With this in mind, Akane learned drum programming to assist Konami Bu düşünceyle hareket eden Akane, Konami'ye şarkı yazma sürecinde yardımcı olmak için davul programlama öğrendi. during the songwriting Dav process. büyüsü. She also learned how to use a Ayrıca DAW müzik or kaydetmek, digital düzenlemek ve audio workstation, üretmek için which is a tasarlanmış software videoların designed yanında to DAW ve record, dijital edit, ses and iş produce music. istasyonunu kullanmayı da öğrendi. Evet. Before, when Konami asked Akane to record a phrase, she played and recorded the drums in the studio, which is muffled. Daha önce Akane'den bir cümle kaydetmesini istediğinde Akane stüdyoda davulları çalıp kaydetmişti. Bu kayıt boğuk ve çok And has a lot yankılıydı of echo. dolayısıyla. By using a DAW, Akane was able to work more efficiently with Konami and exchange data directly, Evet. making the process much easier for everyone. Harika bir çözüm. After all these years of creating songs, rehearsing, and performing live with bandmate, Akane continues to refine her skills as a drummer in every aspect, whether by working on the basics, increasing her speed, or managing her stamina. Başlıyor yine. Muazzam bir şey ya. Muazzam ya. Şu bataristlere var ya. Hayran kalıyorum böyle izledikçe. Evet, elleri gören var mı? Mesela şuradan itibaren bakın. Ellerini gören var mı? Konami'nin. Akane'nin. Bakın yan profile. Ah. Motor becerileri harika bu insanların. Parçalar. On December 1st, 2023, Bandmate announced that the famous drumstick brand Winsent would 1 Aralık 2023'te Bandmate, ünlü baget markası Vincent'ın Akane için özel bir modeli 14 Aralık'ta yani doğum gününde piyasaya süreceğini duyurdu. Muazzam bir iş. release a signature model for Harika bir Akane duygu. on December 14th, her Onun birthday. için. To celebrate both the release and her birthday, Akane went 30 live dakika on canlı yayın for yapmış. nearly 30 minutes. Bu 本当にみんなありがとう。 son karma videosunda demiştim ya bu hareketi çok yapıyor falan diye. Yine あれからも番組へ yaptı. のよろしくね。 bak バイバイ。バイバイ。
Yan projeler. Bakalım nelermiş yan projelerde bulunmuş. Just a few months after joining Bandmate, Akane and Konami started a side project called Mochi to Chi. Platinum Passport bünyesinde 2010 yılında kurulan Predia adlı idol grubunun 3 üyesiyle birlikte Mochi to Cheese adlı şey değil mi ya bu? Neydi grubun ismi? East of Eden'daki. With Evet. 3 members of Predia, an idol Evet o. group formed in Evet, 2010 hatırladım şimdi, under the doğru. same agency as Bandmate, Platinum Doğru, Passers. tamam hatırladım. The band started to perform acoustic covers in the streets and even performed live a few times over its 2 years of activity. A single was released in 2015 with 2 songs composed by Konami. But only 2 months later, they sent their last tweet and posted their last entry in their blog. Their YouTube channel is still available, so you can at least watch a fraction YouTube kanallarında hala erişilebilir durumdaymış. Buna bir ara bakalım, olur mu? Performansları en azından bir kısmını izleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Club 333'lü bir verdikleri bir konser sanırım şey. Akane'ye bak. Kanami'ye bak, normal gitar çalıyor düz. But that's not all. Between 2015 and Kesinlikle hepsi bu 2016, değildir. Akane had another side project Akane 2015 ve 2016 yılları arasında DJ Archie adıyla başka bir yan proje daha yürüttü. Elektronik müzikte mi yapmış? Ve burada ağırlıklı olarak J-Rock müzik under the çalıyor. name Vay be. DJ Achi. Bunu where bilmiyorum. She Siz primarily biliyor played muydunuz? J-rock music. DJ Achi performed for about a year at various venues where she met many people. Aa, She bunu even bilmiyorum invited the other arkadaşlar. members to join her and enjoy the experience together. Yemek, eğlence ve anime. Bakın. Bütün videonun aslında özeti. Akane özeti. Yemek, eğlence ve anime. Bence. There's more to Akane Üçünden de than çok keyif just her alıyorum. music career. First, she eats a lot. Much more than the average Japanese person. Ortalama bir saniye ya. Ortalama bir Japon'dan çok fazla yemek yiyor. Çok iştahlıyım. Mesela 5 kase ramen. 30 tabak kaiten sushi yiyebilirim. とラーメンあじゃあ5玉と回転寿司だと30皿食べます。 ほGerçekten. 回転寿司はいの30は無理やって。 İmkansız. Evet bence de imkansız. Ama yiyor galiba. ラーメンの替え玉俺昔5杯ぐらい余裕で食えた。 Ha, onu yemiş. 回転寿司20いけると思うやん。 20 tabaklık yarışmaya katıldım. 皿ぐらいから。 16 tabaktan sonra etkisini hissetmeye başladım. Ha anladım, bir saniye. Bu da tanımıyorum bunu ama o da denemiş. Şu arkadaş da denemiş. 20 kaselik olana. 16'yı yedim. 19. tabağa geldiğimde Uni bir oyuncak kaniş köpeğine benziyor. トイプードルに見えましたもん。喉にトイプードル入れてるぐらい。 Bu programı da izleyelim bu arada. Not alayım. 最終的にそこで吐いて終わったからね俺。本当に食えんの？私食べれます。30 Çok iyi ya. 30 taneyi yiyebiliyormuş. Çok iyi. 皿はすごい。ほな普段結構。 Ama boşuna gorilla demiyoruz yani. Şimdi o arayı düşünün. İşte Misa alkole gidiyor. Saiki su içiyor ya da Miku gidip su içiyor. Kanami ile Misa içiyor. Alkol içiyor. Ama Akane ne yapıyor? Muz diyor. Durduramazsınız onu. いろんなところに大食いしに行ってるんですか？行ってます。この間わんこそば行きました。わんこそば。はい。
私120杯行きましたね。120杯120 kase. Kadınların ortalama 50 kase yediği söyleniyor. Erkeklerin ortalama 70, kadınlar ortalama 50. が50杯だそうで。 Ama bu 120 tane mi yemiş? You can see Akane eating in 2022'de ABD turnesinde hayranlarının isteği üzerine seyircilerin arasına imzalı muz kabuklarını bile banana fırlattı. peels into the audience at the fans' request. Çok iyi ya. Akane is also one of the funniest people. Kesinlikle She çok komik. always finds a way to make everyone laugh with her funny face O her zaman komik yüz ifadeleri ve şapşal davranışlarıyla herkesi güldürmenin and bunu her kesinlikle silly öyle. behavior. Bunu birçok videoda söylemişimdir. Akane is just naturally funny. この時間はハードロックバンドバンドメイド Miko demiş ki şu anda bir hard rock grubu Bandmate Nippon şarkısını のバ dinliyorsunuz. ンドメイド日本をお送りしますポーそして今回はなんとこ Şaşırtıcı の bir 人 şekilde konuk var aramızda diyor. バンドメイドの茜のドラム。Ne dedi? Gördünüz mü ne dedi? Ben Bandmate grubundan Akane'nin davulcusuyum. Çok özür dilerim bir daha geri aldım. 今回はなんとこの人が来てくれましたポーバンドメイドの茜のドラム。Bandmate'den Akane tarafından. です。よろしくお願いします。茜のドラムですってどういうこと逆もう一回いいですか。すいません。はいもちろんはい、はじめまして。バンドメイドのドラムの茜です。よろしくお願いします。はい、お願いしますもういきなりやらかした。もういいや。さすがだポアちゃんもういい。もういいやじゃないポ諦めないよ。 There is one more thing to know about Akane, something she has enjoyed since her childhood. Evet animeleri çok Japanese seviyormuş. animated TV show, Bunun topluluk yorumlarında da as anime. Akane Yazmışsınız. occasionally posts about the anime she watches and enjoys on Instagram. And when she was younger, she was easily influenced by animes like The Prince of Tennis evet o animelerden etkilenerek o sporları denemeye de yönelmiş bu or arada. Slam Yine Dunk, motivasyon which eksikliğiyle inspired büyük her to ihtimalle try vazgeçmiş. different sports. 私アニメが大好きなんですね。アニオタなんですよ。一番最初に見たアニメは多分小さい頃にセーラームーンだったと思うんですけど、もちろんセーラームーンもすごいハマってグッズもいっぱい持ってたんですけど、セーラームーン以上にハマったのがカードキャプターさくらです。 Bu davulcu. Bu her zaman öyle. Akane discovered her passion for drums later than most, starting to learn the basics on her own with the only drum kit available at her school. Eventually, performing covers of the bands she admired. Inspired by Now, the drummer of Maximum the Maksimumlu Hormon grubunun davulcusu Nao'nun agresif çalma tarzından ilham alan Akane yeni tutkusuna tamamen kendini adamaya, profesyonel bir davulcu olma hayalini gerçekleştirmek için bir müzik okuluna kaydolmaya karar verdi. Hormone and her Nao'dan aggressive etkilenmiş. playing style. Yani Nao'nun Akane decided agresif to çalmasından commit to her etkilenmiş. new passion and enroll in a music school to pursue her dream of becoming a professional drummer. From a child who wanted to try everything but couldn't find the motivation to keep up, to a truly passionate musician, Akane continually gives her best to live Evet, for and kesinlikle. from music. Practicing drums every day at school to end up playing drums with the house band of the music bar where she worked. Being invited by a trusted friend to join an all-girl band, performing cool songs while wearing cute outfits. Akane has always impressed with her unique drumming style. Kesinlikle öyle. Akane kendine özgü davul çalma tarzıyla her zaman hayranlık She uyandırmıştır. makes Kesinlikle. everyone laugh with her funny faces. Komik yüz... yüz ifadesine bakın. Gerçekten öyle. Style. She makes everyone laugh with her funny faces. She takes care of her friends when they are sick. Arkadaşları She hastalandığında onlara spreads her yaklaşmak. joy with her laughter and isn't afraid to show her Aa neden ağlamış burada? Ağlıyor. Neden ağlamış? tears. Bilen var mı? Yoruma No yazsın matter arkadaşlar. how Neden hard it ağlamış? was,
No matter how many obstacles she faced, Akane destroyed everything on her way with the biggest smile. In the end, we can say that Akane is truly the happiest drummer. Kesinlikle öyle. Bu arada Akane böyle mi yazılıyor Japonca? Akane mi? Nasıl? Neden böyle bir şey var ismi? Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Bunu hatırladınız mı? Karma video serisinde izlemiştik. Bu dansı. Jasper'ın Michaels. Teşekkür ederiz ona da. Hazırlığı için. Yürütme Oko'ya da. Ve Orange'e teşekkür ederiz ya. Gerçekten çok güzel bir belgesel tadında güzel bir şey hazırlamış. Evet bitti galiba. Evet. Harika bir videoydu. Kısa bir tekrar yapalım istiyorum. Akane'nin müzikle yolculuğu aslında çocuk yaşta başlıyor ancak doğrudan davulla değil dikkat ederseniz. Anaokulundan beri kendi başına çıkıp eve gitmesi veya etkinliklere katılmaması onun bağımsız ve kural tanımaz karakterinin kökenini gösteriyor diyebiliriz. İlk olarak dans ve ritim odaklı aktivitelerle ilgilenmiş ama bu onun ritim duygusunun temelini oluşturmuş diyebiliriz o zaman. Klasik bir çocukluktan beri davul çalma hikayesi değil dikkat ettiyseniz onunkisi. Ama başladığında da çok hızlı gelişen bir profil çizmiş. Müzisyen olmasaydı anaokulu öğretmeni veya kuaför, o gizemli bir yıl dediği zamanı hatırlayın. Kuaför olmayı planlıyormuş. Ee, Başlangıçtaki bir kız grubu içinde olmayı hiç istememiş açıkçası. Çok ilginç. Bunu neden istemediğini tam anlamlandıramadım ama istememiş. Onu ikna eden şey ise işte Kanami'nin ona olan güveni ve müziğin sertliğini ile kıyafetin zıtlığı arasındaki tiyatral yapı olmuş diyebiliriz. 2015'teki sakatlığına rağmen şova personel kılığında gelip arkadaşlarını desteklemesi ve ekip ruhuna verdiği değeri gösteriyor diyebiliriz. Pandemi döneminde yine kendine DAW e, kullanmayı öğrenmesi kendi kendine ve teknik becerilerini sadece bagetlerle de sınırlamadığını kanıtlıyor diyebiliriz. 30 tabak sushi yemesi çok dikkatimi çekti. Yani 120 kase Wanko Sabo yiyebilmesi, sahnede harcadığı o devasa enerjinin belki de kaynağını açıklıyor gibi diyebiliriz bu durum için. Davula geçişi işe ergenlik döneminde gerçekleşiyor. Canlı performanslardan etkilenerek ritmi kontrol eden kişi olma fikrine yöneliyor büyük ihtimalle. Bu noktadan sonra da gelişimini zaten oldukça gelişimi hızlı ve istikrarlı ilerliyor. Üniversiteye dönemindeki farklı müzik türleriyle ilgilenmiş. Özellikle rock, funk, groove temelli müziklere yönelmesi onun stilini bence temelini oluşturmuş diyebiliriz. Bu yüzden Akane sadece hızlı çalan bir davulcu değil, groove'u taşıyan, şarkıyı yürüten bir müzisyen bence. Ve Saiki'nin, Miko'nun tarafından kurulan proje için davulcu olarak davulcu arandığı dönemde Akane'nin gruba dahil olması, seçilmesindeki en önemli faktörler teknik yeterlilik, enerji ve bence kontrol dengesi ve en önemlisi sahnedeki gücü yani performansındaki gücü diyebiliriz. Akane'yi farklı kılan şey bence şeylerden biri çalım tarzı. Çok sert vuruyor ama aynı zamanda temiz, net ve kontrollü kalıyor. Ghost Note kullanımı yani arka planda o duyulan onun meşhurdur biliyorsunuz. Küçük ama kritik vuruşlar onun çalınmasını bence zenginleştiren en önemli unsurlardan biri diyebilirim. Ayrıca davullara fiziksel yaklaşımı oldukça agresif olsa da kontrolünü asla kaybetmiyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde de ortaya şu çıkıyor. Teknik güç, fiziksel enerji ve müzikal zeka diyebilirim. Peki Akane neden bu kadar iyi? Birincisi power ve kontrol dengesi. Hem sert hem temiz çalabilmek ciddi bir ustalık gerektirir. Akane de bunu aynı anda yapabiliyor diyebilirim. İkincisi groove
anlayışı. Sadece çalmak yerine şarkıyı ileriye taşıyan bir ve ritmi kuran ve bas gitarla güçlü bir bağ oluşturuyor. Üçüncüsü ise ghost note'lar dediğim gibi mikro dokunuşlar. Onun çalmasını çok daha derin ve dinamik hale getiriyor diyebilirim. Dördüncüsü yine fiziksel yaklaşımı. Davulu sadece çalmıyor, adeta fiziksel olarak hakim oluyor. Ama dediğim gibi bunu her zaman kontrollü bir şekilde yapıyor diyebilirim. Ve son olarak müzikal zeka diyorum ben. Ne zaman hızlanacağını, ne zaman sadeleşeceğini ve ne zaman geri çekileceğini çok iyi biliyor. Bu işten işte bu kararlar aslında onu üst seviyeye taşıyor diyebiliriz. Sahne dışında ise oldukça eğlenceli, enerjik bir karaktere sahip. Yemek sevgisiyle biliniyor ve özellikle ramen konusunda aynı zamanda hayvanlara olan ilgisiyle de tanımlanıyor biliyorsunuz. Gorilla. Kısacası dediğim gibi sadece bir davul hikayesi değil. Bu ritmi kontrol etme sanatı. Ve şimdi asıl soruya geri dönüyoruz. Gerçekten Akane kim? Onu da siz cevaplayın artık. Ben elimden geldiğince bu kadar yorumlayabiliyorum. Çok keyifli bir videoydu. Ohrange dediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum böyle bir video hazırladığı için. Biraz uzun bir video oldu ama derinlemesine Akane'yi tanımış olduk. Serinin bir sonraki videosunda kimi görmek istersiniz? Yorumlara yazın. Ve öyle devam edelim bakalım. Umarım beğenirsiniz bu seriyi bu arada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.